Motosikletle, scooterla uzun yola gidilir mi? Uzun kilometreler yapılır mı? Gidilir. Bak şu an Kocaeli sınırını geçiyoruz. İstanbul'a doğru dönüyoruz. Bir işim vardı Adapazarı'nda. Geldim buraya. Öğlenleyin saat 12.30 gibi çıkmıştım işte iş yerinden. Ondan sonra buraya geldim. Evrakları falan teslim ettim, verdim. Şimdi de dönüyorum. Dönerken de size bir video çekmek istedim. Bu videonun konusu da Aprilia SR200 GT'nin yakıt tüketimi olsun. Ben bu motosikleti satın almadan önce işte böyle biraz videolarına bakıyordum. O sıralarda Gülşah'ın paylaştığı videolar vardı işte böyle, o da uzun yola sağa sola gittim geldim. İşte bir depoyla 400-450 kilometreler falan yapabiliyor diye belirtmişti. Evet, yapabiliyor kısmını ben şu an size şöyle açmak istiyorum. Daha önceki videolarda falan da aslında ara ara değindim. 450 kısmını bu arada ben de gördüm. 460'ı nasıl gördüm? Yol bilgisayarına gördüm. Böyle çok aşırı ekonomik kullandıktan sonra depoyu fullleyince 460 gösteriyor. Kalan menzil. Ama kalan menzil 460 deyince 460 yapabilmek çok iyi bilek gerektiriyor. Kayıtta mıyız hala? Kayıttayız. Yani buradaki çok iyi bilek de şu. Gerçekten motosikleti üzmeden gitmek gerekiyor. İşte devir saatine sürekli bakacaksın, gazı ayarlayacaksın. Bak şu anda mesela 80 ile gidiyorum. 6000 deviri geçmediğin zaman motosiklet az yakıyor. Az yakıttan kasıt da bu arada PCX'in yakıtını aramayın. PCX kadar az yakmıyor. PCX'ten bir tık fazla yakıyor. Yani şu anda mesela 2 litre yakıyor. Bunun anlık kilometre göstergesi de çok ilginç. Yani averaj yazmıyor. Hani litreyle kaç kilometre yapabileceğini yazıyor. Şu an mesela az önce 50 kilometre diyordu. 1 litreyle 50 kilometre yapan 2 litreyle 100 kilometre yapar diye basit bir oran orantımızı kuruyoruz. Ve ortalama 2 litre yaktığını buluyoruz. Aslında İtalyan burada şey de yapmış. Birazcık böyle beyin jimnastiği yapmasını da sağlıyor kullanıcının. Ne yaktım, ne yakıyorum, ne yakacağım, ortalamam ne olacak diye sürekli bir hesap yapıyorsun arka planda. Ben bu motosikletle Yunanistan'a gittiğimde sürekli dip gaz gittim. Çünkü vakit olayı vardı benim için. Burada şu an bu videoyu sen izliyorsan Gürcan, senin yatacak yerin yok. Küçük bir dipnot yapayım size. Ben İstanbul'dan çıktığımda arkadaşa dedim ki scooter'la geliyorum. Akşam yemeğine yetişirim. Selanik'teydi o da. Hani akşam yemeğini birlikte yiyelim. Neyse yola koyuldum. İşte kahvaltı bile etmedim. Bakıyorum işte sınırı geçtim. Evet, ne kadar süre var? İşte böyle bir Kavala'ya uğradım. Umay'ın istediği bir şeyler falan vardı. Klasik Yunanistan'ın Jumbo marketine falan girdim gene. Orada daha önce gördüğümüz ve almamız gereken değişik şeylerden birer ikişer tane daha aldım. Sonra saate baktım. Yani ben Selanik'e ucu ucuna tam böyle yemek şeyine yetişiyorum. Tam böyle dediğim gibi saat 7'de Selanik'teyim. Basa bas gittim, durmadım, yakıt aldım falan. Abi gittim, adam yemek yemiş, diyor ki kanka ben sen tok gelirsin diye düşündüm, yemek yedim. Buradan Gürcan, yani senin yatacak yerin yok derken haklıyım. Arkadaşlar siz de Gürcan'ın nasıl bir arkadaş olduğunu anlamışsınızdır. Ona göre altına yorum yapın lütfen Gürcan'la ilgili. Öyle olunca dip gaz gittim mesela ben bu motorda ve sürekli bir depoyla böyle 160 kilometre ile 180 kilometre arası gidip geliyor yani. Motosiklet 5 litreden fazla yakıyor. Ulan 5 litreden fazla yakıyor ne demek? Ben 1200 cc Speed Triple'la zaten o hızlarda gittiğimde 5 litrenin altında yakıyorum. Ama bununla dip gaz gittiğimde 5'in üstünde yakıyorum. İşte burada küçük hacimin aslında çok zorlamaya gelmediğini gösteriyor bu. Gerçekten de öyle. Eğer altınızdaki motorun ne olduğunu bilerek ve bir yere yetişmeyi düşünerek gitmezseniz, yani yolda olayım, yavaş yavaş gideyim, güzel keyfini çıkarayım diye düşünürseniz çok güzel. Her yere gidebilirsiniz. Ama yok, ben bir yere yetişeceğim. Sürekli bir yerlere böyle yetişmek için dip gaz gideceğim. Ondan sonra sürekli böyle 100-150 kilometrede bir yakıt mı alacağım falan diyorsanız scooter'la zaten uzun yola gidilmez. Onu tamamen çıkarın hayatınızdan. Scooter'la uzun yola gitmenin en büyük şeyi abi güzel bir zihin, tamam mı? Kendini bir tamamen kapatacaksın. Yoldayım, gidiyorum. Evet, yavaş yavaş gidiyorum. Şu an 77 ile gidiyorum ama zaten bu yolun sınırı da o yani. Rahat mıyım? Rahatım.
Seremin altına koydum eşyalarımı. Sırtıma çaktım sırt çantamı. Kıyafetlerimi giydim. Tamam. Şöyle bir oturuş pozisyonum var. Sıkıldığım zaman da ayaklarımı şöyle koyuyorum. Çok sıkıldığım zaman ayaklarımı şöyle yapıyorum. Böyle sanki koşuyormuş gibi yapıyorum bu şekilde. Telefonumu takıyorum. Telefonum şarjda. Yani bu şekilde böyle keyifli keyifli gitmek güzel oluyor şimdi. Yalan değil. Ama şimdi bunları alıyorsan sen bir şeyler de vermen gerekiyor. O verdiğimiz şey de zaman. Ama işte siz de şöyle düşünün bu arada. Yani bu motosikletle gezilmez, özellikle scooterla gezilmez diyen bir tayfa var. Gerçekten onlar sadece böyle BMW GS'le uzun yol yapılabileceğini düşünüyor ya da yüksek hacimli. Alakası yok. Hacim sizde abi. Sizin hacminiz yüksek olmayınca, tamam mı, altınıza ne verirlerse versinler bir yere gidemezsiniz. Bu bir gerçek. Öncelikle o mental yapıya sahip olmak lazım. Ben bununla giderim diyeceksin, gideceksin, bu kadar. Yani kimin ne dediği, o gider o gitmez, bununla mı gideceksin falan, onları hiç göz ardı edeceksin ya. Hikaye yani. İnsanlar kendisi bir şey yapamadığı zaman yapan insanların da yapmasını istemiyor ve kıskanıyor. Bu ne yazık ki bizim toplumumuzun bir şeyi. Yapabiliyor musun arkadaş? Güveniyor musun kendine? Çık, yolda ol, git. Ama bak, burada şu an şunu unutma. Defansif sür. Sürekli arkanı kontrol et. Yani bu kamyonlar şeyler seni görmüyor. Ulan Ormanya'ya geldik ya. Karavan varken şuraya sürekli gelelim diyorduk. Getirmedik. Şimdi Ormanya'nın önünden geçiyoruz. Neyse. Yani etrafındakileri bir fark et. Yolda neredeyim, nasıl konumlanıyorum? Mesela rampa çıkıyorsun ya da rampa iniyorsun. Şimdi rampa inerken ben tam arkamda, 1 metre arkamda ağır vasıta olmasını istemem. Yani Allah göstermesin bir şey oldu, ben düştüm bilmem ne. O adamın fren yapınca duramayacağını da öngörmek lazım. Yokuş çıkarken çok yavaşlıyorlar. Belki siz de yavaşlıyorsunuz ama yani şimdi mesela adamı da arkada bayıltmaya gerek yok. Belki hızlı geliyor. Evet, geçecek başka birisini vesaire. Tamam, şerit senin şeridin olabilir ama trafikte biraz saygı, hoşgörü diyoruz ya. Kenara çekilmeyecek yerin varsa çekilirsin. O adam fren yapmaz. Çünkü gazını almış geliyor o kadar yükle. Yani bu şekilde bunlara böyle dikkat ederek ve gerçekten defansif bir şekilde de sürüşünüz varsa, çevreyi güzel okuyabiliyorsanız, yolu güzel okuyabiliyorsunuz, scooter'la da gezmek gerçekten keyifli, gayet de güzel yani. Birazcık ilerledim, biraz ekonomi yaptım, bak 90 oldu. Görecek mi acaba İstanbul'u? Yani İstanbul'u görürse bir depoyla 350-360 kilometre yapmış olacağım. Şehir içinde de 80 kullandım. Hadi onu da böyle bir üzerine bir 30-40 koysak, hani şehir içindeki uzun yoldaki yakıt karma tüketimi olarak düşünürsek, yani 400 görüyor belki ama ömrünüzden de birçok şey gidiyor. Öncelikle zaman. Bu arada yani E5'ten gitme fikri birazcık saçma bir hal alabilir. Çünkü saat artık 5'e gelecek ve bu İzmit'in içerisi falan çok sıkıntı olur. Ben buradan tekrardan TEM'e çıkayım. TEM'den gideyim ya. Eskiden böyle köye falan gidince insanlar derdi ya, paralı yoldan mı geldiniz diye. Evet, paralı yoldan geldik. Paralı yoldan gidelim ya biz de. Zaten bu motosiklete bir HGS yüklüyorum. Herhalde bir sene gidiyor. Birazcık HGS'de çalışsın değil mi ya? Bir şeyler alsın. Öyle bizde plaka kapatmak falan yok Apache'ler gibi. Plakası açık. Kaç para yazıyorsa ödeyip geçiyoruz. En sevmediğim şeydir o. Plakanın kapanması falan böyle motosiklet kullanımında. 3 çizgi oldu yakıt. Ulan az önce 90 gider diyordun. Gençler, bizim yakıt 90 gösteriyordu. Otobana çıktık. Tabii ki gene hızımız 70-80. Bu sefer gene arkadan kamyonlar, tırlar, ağır vasıtalar vesaire geliyor. Birazcık hızlanacağız. Ama şimdi tabii ki menzil kısmı gitti. Menzil yok. Artık senin menzilin yok diyor motosiklet bana. Böyle olunca ne yapıyoruz? Ve oran orantı işte burada devreye giriyor.
Şimdi bizim ortalamamız ne abi? 35.9 kilometre 1 litreyle. Biz bunu 36 diyelim. Tamam mı? 36 oldu lan. Vallahi var ya, ne temiz kalpli insanmışım. 36 kilometreyi 1 litre benzinle gidiyormuş. Bunun deposu 10 litre olsa 360 kilometre yol yapar. Ama bunun deposu 10 litre değil, 9 litre. Çıkartalım 360'tan 36'yı. Ne yapıyor? Hadi 40 desek 320, 324. Yani şu an 267. Biz 324 kilometreye kadar bu motosikletle bu tempoda gidebiliriz. Ama bu şu demek değil. Gazı açarsam o yakıt litrede 36'dan daha fazla tüketmeye başlayacak. Böyle olduğu zaman bu iş şaşacak ve yolda kalacağız. Yani bizim maksimum gidebileceğimizi 320 olarak baz almamız lazım şu an. Bakalım, daha da ilerliyoruz. Otobandayız. Yakıt istasyonlarının arasına göre ya alacağım ya devam edeceğim. Ona karar vereceğiz. Ya yolda kaldık hep birlikte burada. Yani Ayşenur falan çok dalga geçer. Onunla da mı kaldın artık diye. Ya da devam edeceğiz. Matematiğimize ve motorumuza güveniyoruz. Devam ediyoruz. Az önce bir sonraki servis alanı 17 kilometre diyordu. Şu anda da 273 kilometre gittik. Bu da 290'a tekabül ediyor. Bir depoyla yapacağımız. Ama şimdi oradaki istasyondan sonra bir sonraki herhalde 55 falandır. En az 50 civarındadır. 340'lara falan geliyor. Çok riskli oluyor sanki ya. Yolda kalabiliriz yani. Hiç riske girmeden 17 kilometre sonra 290 yaptığımızda fulllesek 9 litreye ne kadar yakın yakıt almışız. Oradan da kalan şeyin matematiğini yaparız diye düşünüyorum. Bence bu şekilde ilerleyelim, yoksa ben yolda kalacağım. Yani İstanbul'a gidemeyeceğim aşikar. 86 kilometre var. Bende de 3 çizgi var. Çok fazla basmıyorum ama işte bundan bahsediyorum. Mesela scooter'la evet otobandayız. Şimdi gidiyoruz. Bak biz 70 ile gidiyoruz. Burada en sağ şeritte ağır vasıtalar yavaş gidiyor. Şimdi ben bunları sollamak için orta şeride geçeceğim. Ama ben buraya orta şeride geçerken mesela arkadan bunları sollayan gelen bir ağır vasıtaya yol vermem lazım. Onu da düşünmem lazım. O adam çünkü gaza bastığı zaman gidemiyor. Bak mesela bu arkadaş da aynı şekilde. Arkadaki en sol şeride çıktı. Orada Ducato ile birazcık bir şey yaptılar. Atıştılar şu arkadaş. Yani bunları düşünmek gerekiyor. Eğer bu konularda böyle aynayı da kullanarak güzel konumlarsanız motosikleti, evet rahat bir şekilde gidip gelebiliyorsunuz. Bu motosikletin sevdiğim bir özelliği mesela bakın trip A'sında trip B'sinde 4 dijit devam ediyor. Bu mesela Hero'da 3 dijitti. Yani uzun bir yola gidiyorsunuz. Atıyorum mesela bütün yolun istatistiğini tutayım dediğinizde de yapamıyorsunuz. Benim şu an son 1001 kilometredir trip B'deki istatistiğime bakalım istiyorsanız. Ortalaması bu 1002 kilometrenin yakıt olarak 1 litreyle 35.2 kilometre. Ortalama hızı 33. Maksimum hızı 117. Bu 1000 küsür kilometrenin istatistiği. Yani uzun yola falan gidince orada toplam ne kadar yol yaptın diye görmek için güzel bir şey. İşte bazı motosikletlerde o nedense 3 dijit oluyor, yani çok anlamsız. Hani 1000 kilometreden fazla yol yapılmaz gibi düşünmüşler ama bunda en azından onu oraya koymuş. 4 dijit, 4 haneli, gayet güzel. Yakıt almamıza ne kadar kaldı? 6 kilometre sonra benzin istasyonu var. Ben riske girmeyeceğim. Fulledeceğim orada. Çok şükür. Şimdi şımarayım mı? Gaza basayım mı? 8.2 litre. Vallahi 8.2 litre, yani ucu ucuna gelmişiz. Hadi 1 litre vardı say. Maksimum 40 kilometre daha giderdik. Sonra ne olurdu? Yolda kalırdık. Motorun kilometresi kaç? Bunlardan notunu alalım. Sonra şunu şuraya koyalım. Yakıtımızı bağlayalım. Sonuçta telefonun da bir yakıta ihtiyacı var değil mi? Bir de intercom'a bağlanalım ya. Biraz müzik dinleyelim.
derken onu yapmadık. Evet bakın az önce bahsettiğim şey de buydu. Şu an yol bilgisayarında ne görünüyor? 430 kilometre gider diyor. Değil mi? Yani ben o kadar düzgün bir şekilde kullandım ki deminki verileri sıfırladık. Ama 36 kilometreydi. O değişmemişti. Şöyle düşünebiliriz. 1 litreyle 36 kilometre yapıyordu. Tamam mı? Bizde de 8.2 aldık. 9 litre diye düşünelim. 1 litrenin 5'te 1'i gidecek. 36'yı 5'e böleceğiz. Oradan da bir 7 düşürürsek 36'dan 29 kilometre daha gidebilirdik. Hadi ona 30 diyelim ufak yuvarlamalarla. 30 kilometre. Ben ne yaptım? 290 kilometre yaptım. 320 kilometre daha gidermiş yani. 320'ymiş yapabileceğim. Tabii bu 320'nin de 80'i şehir içerisinde. Onu da 1,5 katı diye düşünsek. Oradan da bir 40 alsak 360 olur. Taş çatlasın. Ama burada işte az önce gördünüz. Şu anda 430 gider diyor. Yani şurada görülen şu rakamı yakalamak gerçekten çok zor.